Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün nefis bir meze yapıyoruz. O restoranlarda gördüğünüz inanılmaz lezzetli ikramlık olan salatalık mezesini yaptık ama gerçekten orijinal sosuyla. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi salatalıklarımızı güzelce yıkadık. Kabuklarını soymuyorum. Çünkü çıtır çıtır çok güzel kabukları var. Başlarını aldım ve salatalıklarımızı böyle ince ince, çok kalın olmadan ama çok da böyle incecik yapmıyoruz tabii ki. Halka halka doğruyoruz. Ben yaklaşık 3-4 kişilik yapıyorum. Siz kişi sayınıza göre salatalık miktarını arttırabilirsiniz. Bu arada benim salatalıklarımı görüyorsunuz. Gayet büyük salatalıklar, küçük değil. Eğer salatalığınız Şengelköy salatalığı gibi küçük salatalıksa daha çok kullanabilirsiniz. Tabii videoyu sonuna kadar sıkılmadan, hiç kesmeden izleyin. Önemli olan bunun muhteşem sosu. Bu sosu birçok kişi bilmiyor. Sadece profesyonel mutfaklarda çalışan aşçılar biliyor. Herkes salatalık mezesi yapıyor ama orijinal ve gerçek müthiş lezzetli mezenin sosunu şimdi ben size göstereceğim. O restoranlarda çok bayılarak yediğimiz, ikram edilen salatalık mezesinin birebir aynısını, hatta daha güzelini siz yapmış olacaksınız. Salatalıklarımızı keselim, hemen sosunu hazırlayacağız. Salatalıklarımı kestim. Burada bir önemli nokta da şu: biz sosu hazırlamadan önce salatalıklarımızı güzelce bir tuzluyoruz. Karıştırıyoruz ve kenarda bekletiyoruz. Biz sosu hazırlayana kadar salatalıklarımız da bu tuzu emmiş oluyor. Biraz yumuşamış, sanki turşu yapar gibi. Kenarda fermente olmaya başlamış oluyor. Tuz fermentasyon sağlıyor. Kenarda beklesin, biz hemen sosa geçelim. Şimdi tavama 2 yemek kaşığı dolu dolu susamı aldım. Güzelce susamı kavuruyorum. Çiğ susamla lezzetli olmuyor. Mutlaka kavurmamız gerekiyor. Şöyle hemen, susam çok çabuk kavrulur. Sürekli karıştırarak 2-3 dakikada kavuracağım, yanmasına müsaade etmeden. Susamlarım güzelce kahverengileşti. Çok fazla patlatıp yakmadan hemen bu aşamada altını kısıyorum ama ocağım açık. Şimdi bir çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağımı ilave ediyorum. Ocağın ısısının kısık olarak açık olduğunu sakın unutmayın. Tam tamına büyük büyük, iri iri 6 diş sarımsağımı ezdim. Havanda güzelce dövdüm. Eğer sarımsaklarınız küçükse 7-8 tane koymanızı öneririm, bu kadar ölçüye. Şimdi sarımsak görüyor musunuz? Çok güzel köpürdü sıcaktan. Bütün kokusunu ve yağını bıraktı. Hemen hiç beklemeden 3 tatlı kaşığı pul biberimi koyuyorum. Benim pul biberlerim tatlı. Acı sevenlere acı öneririm. Ama çok acıya toleresi olmayanlar tatlı kullanabilir benim gibi. 2 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Altı kısık vaziyette kaynayarak hepsi güzelce şöyle bir birbirine girdi. Bütün kokular, lezzetler girdi. Şimdi kenara alıyoruz. Diğer ilavelerimiz var. Sosumu bir güvecimin içerisine aldım. Hemen üzerine yarım limon ilavesi yapıyorum. 4 yemek kaşığı da elma sirkesi koyuyorum. Arzu edenler üzüm sirkesi de koyabilir. Bunu sormanıza gerek yok. Ama elma sirkesi her zaman çok daha sağlıklı ve lezzetli. O yüzden ben mutlaka elma sirkesi tavsiye ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Biraz ılısın, salatalıklarımla buluşturacağız. Nefis sosumuz bu arkadaşlar. O kadar lezzetli, o kadar sağlıklı ve muhteşem bir sos ki içine koyduğunuz her şeyi başka bir şeye dönüştürüyor. Başka bir lezzet veriyor.
Sadece salatalıkla değil, havuçla, taze soğanla pek çok salatada bu sosu kullanabilirsiniz. Ben bu sosu mesela fazlaca yapıp kavanozlara koyup buzdolabında bir müddet saklıyorum. Çıkarıp salatalarımı bununla lezzetlendiriyorum. Şimdi salatalığımız güzelce bekledi tuzlarla beraber. Sosumuz da hazır. Hemen ben bu sostan yaklaşık bir 6-7 kaşık güzelce hemen salatalığıma ilave ediyorum. 2 salatalık için bu kadar sos yeterli. Ama daha çok sulu olsun, banayım diyorsanız eğer daha fazla da koyabilirsiniz. Hemen bulamaç yapıyoruz. İyice salatalıklarımızı bu sosla karıştırıyoruz. İnanılmaz bir koku. Yeme de yanında yat. Ama tabii hemen böyle yemiyoruz, tüketmiyoruz. Eğer vaktiniz varsa bir gün bu salatalığı buzdolabında muhafaza edin. Ertesi gün yiyin, tada bir bakın. Eğer vaktiniz yoksa en azından 1-2 saat buzdolabınızda yine muhafaza edin. Soğutun, ondan sonra yiyin. Bütün lezzeti içine çeksin. Farklı bir salatalık turşusu, kütür kütür erimemi. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Nefis bir salatalık mezesi yaptık. Salatalık mezesi deyip hafife almayın lütfen. İnanılmaz bir lezzet. Birçoğunuz eminim ki hem Uzak Doğu'da hem Türkiye'de ikramlık olarak birçok restoranda bu salatalık mezesini yemişsinizdir. Gerçekten çok lezzetli, çok basit ama gerçekten çok lezzetli. Denememiş olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay ve güzel. Aynı zamanda bu sosu birçok salatada da değerlendirebilirsiniz. Birçok sebzeyi lezzetlendirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de afiyetle yer, bu tadı damağınızda hisseder ve şifalanırsınız. Bana da dua edersiniz. Beni de bir sevgiyle anarsınız umarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Eğer tarifimi beğendiyseniz yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen beğen butonuna basıyorsunuz ve eğer ki kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup daha sonra yapacağım tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Bana destek olmaya arzu ediyorsanız eğer tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız mutluluğum, sevincim ve teşekkürüm 2 katına çıkar. Bu arada videolarımı izliyorsunuz ama beğen butonuna basmıyorsunuz. O parmaklar biraz tembelleşiyor. Üzülüyorum gerçekten. Beğenmediğiniz için basmıyorsunuz yoksa unuttuğunuz için ya da önemsemediğiniz için bilmiyorum. Ama YouTube'da bizler için bu beğen butonu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Daha çok kişinin videolarımızı görmesi bu beğen butonunun sayılarıyla alakalı maalesef. Bu adaletsizliğe karşı koymak için lütfen beğen butonuna basın. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.